Vücudumuzdaki yağların sadece bir yük olduğunu, enerji depolayan pasif bir kütle olduğunu mu düşünüyordunuz? Çoğumuz böyle düşünüyoruz. Ama gerçek bundan çok daha farklı. Aslında vücut yağınız şaşırtıcı derecede aktif, sürekli konuşan, mesajlar gönderen bir merkez. Gelin vücudumuzun bu gizli dilini birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, ya vücudunuzdaki yağ dokusu sizinle sohbet edebilseydi, size ne anlatırdı acaba? Sadece ne kadar yediğinizden bahsetmezdi herhalde. Belki de metabolizmanızın hızından, neden sürekli aç hissettiğinizden, hatta bağışıklık sisteminizin durumundan bile haberler verirdi. İşin aslı zaten konuşuyor. Hem de hiç susmuyor. Şu an ekranda gördüğünüz şey basit bir yağ hücresi yığını değil. Burası vücudunuzun geri kalanına sürekli kimyasal mesajlar pompalayan bir iletişim üssü. Hormonlar, proteinler bu mesajlar sayesinde iltihaplanma, enerji dengesi, kan damarlarının sağlığı gibi hayati süreçleri yönetiyor. O zaman gelin, en büyük yanılgıyı hemen şimdi ortadan kaldıralım. Vücudumuzdaki o yağ dokusu kesinlikle öylece duran tembel bir kütle değil. Yıllar boyunca bilim dünyası da dahil olmak üzere hepimiz yağ dokusunu fazla kalorileri biriktirdiğimiz bir kiler gibi gördük. Yani yediğimiz fazladan pizzaların, tatlıların saklandığı pasif bir depoydu sanki. Basit, sıkıcı ve pek de bir işlevi yokmuş gibi. Ama son yıllarda yapılan araştırmalar bu resmi tamamen değiştirdi. Artık şunu çok net biliyoruz. Yağ dokusu, tıpkı tiroid beziniz veya pankreasınız gibi kendi hormonlarını üreten ve salgılayan aktif bir endokrin organ. Vücudun karmaşık orkestrasında kendi melodisini çalan çok önemli bir enstrüman. Peki, yağ dokusu bu gizli dile nasıl konuşuyor? Yani bu mesajları nasıl gönderiyor? Cevap, adipokin adını verdiğimiz özel habercilerde saklı. İşte bu habercilerin adı adipokinler. Bunlar, yağ hücrelerinizden salgılanıp kan dolaşımınıza karışan ve beyinden kaslara kadar vücudunuzun dört bir yanına emirler taşıyan güçlü küçük proteinler. Kısacası onlar yağ dokunuzun sesi. Bu habercilerden ilkiyle tanışın, adiponektin. Kendisi adeta takımın iyi çocuğu, bir sağlık koruyucusu. Vücudunuzda adiponektin seviyesi ne kadar yüksekse işler o kadar yolunda demektir. İnsülinin görevini daha iyi yapmasına yardım eder, yani kan şekerinizi dengeler ve kanınızdaki zararlı yağları temizler. Sırada leptin var. Ona tokluk sinyali de diyebiliriz. Yemek yediğinizde yağ hücreleriniz leptin salgılayarak beyninize adeta şöyle der: "Tamamdır kaptan, depolar doldu, artık yemeği bırakabilirsin." Vücudun doğal iştah freni yani. Bu şemada asıl dikkat çekici olan ne biliyor musunuz? Leptin sadece beyninizde konuşmuyor. Bakın, metabolizmanın diğer dev oyuncuları olan karaciğer, pankreas ve kaslarla da doğrudan temas halinde. Bu da onun ne kadar merkezi bir yönetici olduğunu, bütün sistemin birbiriyle uyum içinde çalışmasını sağladığını gösteriyor. Ve bir de ekibin gizemli üyesi var, rezistin. Bilim dünyası için hala tam bir muamma. Fareler üzerinde yapılan deneylerde obezite ile diyabet arasında bir köprü kurduğu çok net. Ama aynı görevi insanlarda da üstlenip üstlenmediği henüz kesin değil. Bu yüzden ona tartışmalı bağlantı diyoruz. Şimdi bu temel bilgileri alıp somut, gerçek bir bilimsel çalışmaya bağlayalım. Bu habercilerin sağlıklı insanlarda nasıl davrandığını anlamak için Türkiye'de yapılmış öncü bir araştırmaya göz atacağız şimdi. Evet, bu çalışma Türkiye'den Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Doktor Yeliz Güneş ve ekibi tarafından yürütüldü ve kendi alanında bir ilkti. Amaçları çok basitti ama bir o kadar da önemliydi. Türkiye'deki sağlıklı insanların kanında bu adipokinlerin normal seviyeleri ne olmalı? Yani bir referans noktası, bir başlangıç çizgisi oluşturmak istediler. Araştırmaya tam 234 sağlıklı gönüllü katılmış. Bakın bu sadece bir rakam değil. Bu önemli bilimsel bulmacanın bir parçası olmak için zamanını ayıran, kan veren 234 insan demek. Bu sayı aynı zamanda elde edilen sonuçların istatistiksel olarak anlamlı ve güvenilir olmasını da sağlıyor. Araştırmanın hedefi çok netti. Şu sorulara cevap arıyorlardı. Sağlıklı bir insanda adiponektin, leptin ve rezistin seviyeleri kaç olmalı? Ve bu seviyeler vücut kitle indeksi gibi, bel çevresi gibi, kan şekeri gibi bildiğimiz sağlık göstergeleriyle nasıl bir ilişki içinde? Peki, o 234 gönüllüden toplanan veriler bize ne anlattı? Sonuçlar gerçekten çok ilginç, özellikle de kadınlar ve erkekler arasında bazı çarpıcı farklılıklar ortaya koydu. İşte en net bulgulardan biri karşınızda.
Kadınların kanındaki sağlık koruyucusu adiponektin ve tokluk sinyali leptin seviyeleri erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksek çıktı. Bu, kadın ve erkek metabolizmasının fabrika ayarlarının farklı olduğunun kimyasal bir kanıtı adeta. Bu grafikler o farkı adeta gözümüze sokuyor. Solda erkeklerin, sağda ise kadınların adiponektin dağılımını görüyorsunuz. Kadınların ortalama değerinin 33.3, erkeklerinkinden 22.6'dan ne kadar bariz şekilde yüksek olduğu çok net. Bu bir tesadüf değil, bu tüm veri setinin genel bir eğilimini yansıtan biyolojik bir gerçek. Çalışma bazı çok önemli bağlantıları da ortaya çıkardı. Mesela adiponektin seviyesi yüksek olanların vücut kitle indeksi ve kan yağları daha düşüktü. Bu onun koruyucu rolünü doğruluyor. Şimdi ilginç kısma gelelim. Leptin seviyesi yüksek olanların vücut yağı da daha yüksekti. Bu bir çelişki gibi gelebilir değil mi? Hani tokluk hormonuydu bu. İşte bu durum leptin direnci dediğimiz şeye işaret ediyor. Yani vücut tokum diye bağırıyor ama beyin bu sinyali duymuyor. Resistinin bulguları ise onun rolünün ne kadar karmaşık olduğunu ve hala çözülmeyi beklediğini bize bir kez daha gösteriyor. Peki, tamam. Tüm bu bilimsel veriler, hormonlar, grafikler günün sonunda sizin ve benim için ne anlama geliyor? Bu gizli dili anlamak neden bu kadar kritik? Çalışmanın yazarı Doktor Güneş'in de söylediği gibi bu araştırma aslında çok önemli bir temel taşı koyuyor. Artık Türkiye'deki doktorların elinde bir hastanın metabolik sağlığını değerlendirirken karşılaştırabilecekleri yerli bir referans değerleri seti var. Bu da daha doğru teşhislerin ve daha kişisel tedavilerin kapısını aralıyor. Asıl çıkarmamız gereken ders şu: vücut yağınızın sizinle sürekli konuştuğunu anladığınız an sağlığa dair bütün bakış açınız değişir. Bu iş artık sadece kalori saymak veya tartıdaki rakamlara takılmak değil. Bu, vücudunuzun içindeki o karmaşık ve hassas dengeyi, o kimyasal sohbeti dinlemeyi öğrenmekle ilgili. Ve sizi son bir soruyla baş başa bırakıyorum. Yağ dokusunun pasif bir depolama alanı değil, vücudunuzun en çalışkan, en konuşkan organlarından biri olduğunu bilmek, kendi sağlığınız, diyetiniz ve yaşam tarzınız hakkındaki düşüncelerinizi nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabı belki de metabolik geleceğinizi yeniden şekillendirebilir.